Dostlar selam, yeni YouTube videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu gövdeler ve fitiller. Gövdeler açılış ve kapanış yapmadan önce fiyatın uğramış olduğu en yüksek ve dip seviyeleri bize gösteriyor. Gövdeler ise fiyatın en çok oyalandığı, alıcı ve satıcı kavgasının en yoğun olduğu alanları bize gösteriyor. Grafik üzerinde bir anlatım yapacağım ki daha iyi anlayabilelim. Flow karşısında oluşan bir bölgemiz bizim için önemli demiştik. İki tane boşluk arasında kalan bir bölge. Aynı zamanda da bir order flow kırılımımız var. Bu kırılımın karşısında oluşan bir alan var. Sadece gövde ve fitilden oluşuyor. Yani buradaki fitil önceki mumunun tepesini temizleyip de aşağıya gelmiyor. Bir kanal içerisine alalım. Şimdi fiyatın yapmış olduğu bu düzeltme hareketi alt zaman aralığında bir order flow hareketi oluşturuyor. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz fitil kısmı arkadaşlar, ilk düzeltmeyi yapan hareket genellikle bizim manipülasyon alanımız oluyor diyebilirim. Çünkü erken satıcıları oyuna dahil ediyor. Daha sonra onları şu şekilde patlatıyor, kurguya getiriyor. Son açık alanına vermiş olduğu bir temasla birlikte bu da yetmiyormuş gibi buradaki yapmış olduğu manipülasyonun ardından fiyat bir tepe temizliği daha yapıyor ve ondan sonra yoluna devam ediyor. Şimdi arkadaşlar farklı zaman aralıklarında inceleyelim. Aylıkta fiyatın ne yaptığını görüyoruz. Burada bir kapanış geliyor. Yani burada fiyatın yükselirken yapmış olduğu şöyle bir hareket var. Burada bir flow hareketimiz oluşuyor. Bunu mumların kapanışlarıyla birlikte destekliyoruz. Ve bizim buradaki açık alanlarımız neresi arkadaşlar? Birincisi buradaki gövde. Zaten buradaki mum kapattıktan sonra yapacağı en ufak bir geri çekilmeyle buradaki gövdeye temasını vermiş olacak. Buradaki alanımızın en sonki açık alanına kadar fiyat test ediyor. Bayağı da bir geri çekiliyor arkadaşlar. Buradaki bölgeyi önemli kılan şey nedir? Yine buradaki hareketin üzerinde bir kapanış yapmış olması. Yani bir flow hareketimizin karşısında oluşuyor. O sebepten dolayı bu yükseliş hareketi. Haftalıkta ne var? Haftalıkta şöyle bir örneğimiz var. Buradaki alanımızın mesela açık bir fitili var. Ve fiyat burada ne yaptı? Buradaki fitile bir temas verip yeni bir dip yaptı. Artık buradaki yapmış olduğu dip hareketi bir likidasyon seviyesi olarak çalışacak. Ve bu likidasyon alımından sonra fiyatın arkasında bir açıklığı varsa bu açıklıklardan tepki alarak yoluna devam edecek. Günlük grafikte arkadaşlar fiyat burada ne yapıyor? Yine bir tane bölge oluşturuyor. Fiyat şu şekilde gelirken aşağıya doğru bir düzeltme yapıyor. Daha sonra yukarıya kırıyor. Ve fiyatın burada en sonki fitil kısmı da açık. Şimdi burada fiyat ne yapıyor arkadaşlar? Yine bir low hareketinin karşısında oluşan bir gövde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu gövdenin şurada kapatmasıyla birlikte arkasında bir fiyat boşluğu oluşturuyor ve fiyatın burada bize istediğimiz alanı oluşturduğunu görüyoruz. Buradaki alanın içerisinde bir tane insight bir hareket oluşuyor. Bu insight hareketin likidasyonu alındıktan sonra fiyat fitil kısmına bir temas vermeden yoluna devam ediyor. Buradaki açık alanımızı da şu şekilde yorumlayabiliriz. Fiyatın bu noktalarda bu şekilde oyalanıp da yukarıya gitmesi bizim için ne olabilir arkadaşlar? Bir likidasyon seviyesi olabilir. Dolayısıyla buradaki harekete şu şekilde bir çizik atacak olursak eğer elimizi güçlendirebileceğimiz birkaç tane etkeni bu noktalarda bir araya getirdiğimizi söyleyebiliriz. Burada bir flow kırılımımız var. Bu flow kırılımımızın karşısında oluşan bir bölgemiz artı olarak bir likidasyon hareketimiz de bulunuyor. Fakat fiyat buraya almadan önce şu noktalarda da oyalanabilir. Çünkü burada da teması olmayan bazı gövdelerimizin olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl yorumlayacağız? Bunu da tekrar günlük grafikten yorumlayacağız arkadaşlar. Bu noktalarda zaten çizimimizi yapmıştık. Fiyat burada küçük yatırımcıyı avlayabileceğini söyledik. Tekrar 4 saate geliyorum. 4 saate baktığımız zaman buradaki gövdenin dip noktasından hariç karşımıza şu şekilde başka bir alan çıktığını görüyoruz. Günlükte belirlemiş olduğumuz bu alanda fiyatın yapmış olduğu hareketteki geri çekilmesinin buraya kadar olduğunu görüyoruz. Bu noktadan sonra da fiyat yukarıya doğru bir kırılım gerçekleştiriyor. Yani bizim 4 saate göre şuradaki yorumlamış olduğumuz order flow hareketi günlük harekette arkadaşlar şuraya taşınıyor. Bakın arada şu kadar bir fark var. Buradaki elimizi günlük bir yapıyla güçlendirdiğimiz için artık burada 4 saatlik, 3 saatlik hareketlerde teması olmayan gövdeler, fitiller vesaire görürsek eğer bu noktalardan fiyatın bir tepki alıp da yukarı hareketlerine devam edeceğini söyleyebiliriz.
GBP-USD üzerinden konuştuk. Yakın bir tarihte olması da sizin için iyi bir örnektir diye düşünüyorum. Buna göre grafiklerinizi inceleyip bu şekilde gövde ve fitilleri yorumlamaya çalışabilirsiniz. Önümüzdeki günler görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.